Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Evet, bugün de bu güzelliği yapacağız birlikte. Yapımı çok pratik ve çok güzel bir yelek modeli hazırladım size. Yumuşacık düşüyor böyle harika bir bebek yeleği öreceğiz birlikte. Yeleğime bir ipten biraz fazla gitti. O yüzden 2 tane ip almanız gerekiyor. 2 tane ip ve 3 milimlik bir tığ ile ördüm. Yalnız ben biraz gevşek ördüğüm için üçlü ördüm. Eğer sıkı örüyorsanız 3,5 ya da 4 milimlik bir tığ kullanarak örebilirsiniz. Hadi alın gelin ipinizi tığınızı birlikte örmeye başlayalım. Evet, önce tığımızla ipimizi buluşturalım ve 70 tane zincir çekelim. Böyle çok sıkı da değil, çok gevşek de değil. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 70 tane zincirimi çektim. Ve şimdi hemen ilkten başlayacağız ayarlamaya. 1, 2, 3. zincirime batırarak buraya bir trabzan yaptım. Şu zincir bizim bir trabzanımız. Bakın buna batacağız. 1, 2 oldu. 12 tane her zincire batalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şöyle ilk önümüz için 12 tane trabzan yaptım. 1, 2 tane zincir çekip son battığım trabzanla aynı yere batıracağım. Buraya. Ve 12 tane daha trabzan yapacağım. Birinciyi bakın böyle aynı yere batırdık. Burada bir dönüş yaptık ve hazırladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bu da kolumuz için 12 tane. 1, 2 zincir ve yine son battığım yerden başlayacağım. Ve bakın bir köşe daha oluşturdum. Bununla birlikte 20 tane trabzan yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Bakın. Şöyle 20 tane de arka için trabzan hazırladık. 1, 2 zincir çekip son battığım yerden başlayacağım ve 12 tane trabzanı hazırlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane bakın ikinci omuz için. 1, 2 zincir ve son battığım yerden 12 tane daha bu sefer de ikinci önümüz için.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Burada 5 tane fazla zincirimiz kalıyor. Hemen bakın şuradan ucunu açtım. Şöyle aradan çektim. Çektim. Bakın şunu da çektiğimizde burada hiçbir şey kalmadı. Kenar tığlarken bunu da yok edebiliriz. 1, 2, 3 zincir çekerek çevirdim. 4 tane kenar biyesi için bırakacağız. Bu birinci bizim, bakın şu birinci. İkinciden başladım trabzana, bakın 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. Bu 4 taneyi kenar biyesi için bırakacağız. Burada örnek yapmayacağız. Tığıma ipimi aldım ve şimdi bakın 1, 2. 2 tane üzerinden örneğimizi vuracağız. Birinciyi bırakıp ikinciye bir tane trabzan yapalım. Tekrar ip alıp bu bıraktığımız trabzana buna dönüp buradan hafif uzatarak bir ilmek çıkartalım. Ve 2 kere de çekelim. Şimdi 2 tane ile yine bakın 1, 2. Böyle. 1, 2. İkinciye batırdım. Tekrar ipimi aldım. Geriye döndüm. Bıraktığıma. Şöyle. Geriye döndüm. Bıraktığıma. Bakın. Tığıma ipimi aldım. Bu köşedeki bakın artış noktasının içine bir trabzan yaptım. Bir zincir çekip aynı yere bir tane daha trabzan yaptım. Şöyle 2 tane artırmış oldum. Şimdi yine 1-2 tane üzerinden örneğimizi kurarak ilerleyeceğiz. Bir ikinciye batırdım. Geriye döndüm, bıraktığıma batırdım. Örneğimiz çok pratik. Bir günde bu yeleği rahat rahat örebilirsiniz. Böyle otura kalka yelek ilerliyor, çünkü bakın yapacağımız şey çok basit. Bu artırma yerini düzgün bir şekilde yaptıktan sonra gerisi çok pratik bir şekilde gelecek. Bakın geldim. Böyle. Şimdi artış noktasının içine bir tane trabzan. Bir zincir, tekrar bir trabzan daha. Ve yine bakın. Devam. Öbür iki köşede de aynı işlemi yaparak ilerleyeceğiz. Tek yapmanız gereken bu. Sıkı örüyorsanız tığınızı değiştirin. Sert bir örgü düşürüyorsanız hemen sökün. Sert olmayacak örgümüz. Çünkü bebek kıyafeti bu. Böyle. Şaşırma payı 0, yanılma payı 0. Pratik, yumuşacık bir örnek bu. Bakın, hiç durdurmadan geldim. Ve yine artış noktasındayım. Bu köşede ilk başta ne yaptıysam ikincide de, üçüncüde de, dördüncüde de aynısını yapacağız. Bakın bir tane trabzan, bir zincir, bir trabzan. Şimdi geriye kalan 2 bölümü de yapalım. Omuz ve kolumuz kaldı. En sona geldiğimizde 4 tane trabzan da buraya yapalım. 1, 2, 3 ve şu zincirimiz vardı bakın.
çıkıştaki zincirimiz. Buradan da bir tane trabzan aldım. Bir zincir çekip çevireceğiz. Çevirelim. Sık iğne yaptığımızda hemen birinci trabzana batırarak başlayacağız. Şöyle. Şimdi burada 2 tane sık iğne yapalım. Bir zincir çekip bir tane trabzan atlayıp ikinci trabzana batıralım. Burada şu zinciri 2 tane de yapabilirsiniz. Bakın şöyle. Eğer biraz büyük düğme dikecekseniz 2 yapın. Orta boy bir düğme. Minik bir düğme, bebek düğmelerinden dikecekseniz bir tane yeter. Şimdi bir zincir, bir trabzan atlayıp ikinciye bakın bağladım. Şöyle. Ve şimdi artış noktasına kadar hepsine sık iğne yapalım. Hiç atlamayalım. Ve bakın. Şimdi artış noktasına geldiğimizde bir tane sık iğne yapalım. Bir, iki tane zincir çekelim. Çok gevşek çekmediğim için 2 tane çektim burada. Ve yine artış noktasının içine bir sık iğne daha yapalım. Şimdi 2 tane yine artırmış olduk. Ve öbür köşelerde de aynısını yapalım. Şimdi bir kere daha göstereyim ben size. Videolarımı izlediğinizde sosyal medyalarınızda, gruplarınızda ya da Pinterest sayfanızda paylaşarak destek çıkabilirsiniz. Daha sonraya izleye kaydederek videonun aktifliğini sağlayabilirsiniz. Yaparsanız çok sevinirim. Bakın şimdi burayı yaptım. Artış noktasına geldim. Burada bir sık iğne yaptım. Bir, iki zincir çektim. Ve aynı yere yine bir sık iğne yaptım. Ve şimdi devam. Öbür iki köşemizde de aynı işlemi yaparak tamamlayacağız. Şu sona geldiğimizde bakın bu zinciri ihmal etmeyelim. Bunun tepe noktasındaki yani 3. zincire batıralım ve burayı eşitleyelim. 1, 2, 3. Bakın çevirirken böyle çevirmeyin. Çevirirken zincir çektikten sonra bu şekilde çevirin. O zaman bu tepe noktaya batmak daha kolay oluyor. Şimdi burada 4 trabzanımı yapacağım. Bu 1. İkinciye batırdım. 2. 3 ve 4. Bakın 4 tane trabzanımı yine yaptım. Ve şimdi başlayacağım örneklerimi yapmaya. 2 2 kullanarak trabzan alttaki sık iğneleri bakın. İkinciye batırdım. Şuradan ipimi alayım. Geriye döndüm, bıraktığıma batırdım. Örneğimi kuruyorum. Şu ikinci geriden batırdığımızda hafif ipinizi uzatın. Böyle. Bakın şimdi bir artırış burada yaptık. Bir artırış da burada yaptık. Burada 2 tane yine ilmeğimiz oldu. 4 ile başladık. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bakın bu da 5. Böyle. Şu. Ve yine zincirin içine bir trabzan. Bir trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Trabzanlı artışta bir zincir, sık iğneli artışta 2 zincir çekiyoruz. Ve buraya yine bakın artırdım ve aynı düzende geri devam edeceğim. Örneklerimi yaparak ilerleyeceğim. Görüp görebileceğiniz en kolay yelek. Hani acemi annelerimiz, kızlarımız bile rahatlıkla yapar. Böyle. Bundan sonrası hep bu. Şimdi şurada düğme deliğimiz var. Böyle. Bakın.
Ve geldim. Gördünüz mü? Şimdi zincirin içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Şöyle. Sona gidelim. Sona geldiğimde bakın burada düğme deliği yapmıştık. 4 trabzan üzerinden ön biyeyi yapıyoruz. Şu birinci trabzanım. Şimdi bu zincirin içine buraya bir trabzan yapalım. Çünkü bir bırakmıştık. Bir yeniden yaptık. 2, 3 ve bu da dördüncü. Şöyle. Bir zincir çektim ve geri çevirdim. Bu düğme deliklerini istediğiniz sıklıklarda ayarlayabilirsiniz. Ben genelde 3 düğme tercih ediyorum ama siz boydan da tercih ediyorsanız gidebildiği yere kadar düğme deliğinizi yapın. Ve bakın yine şurada artışı yine göstereyim. Şimdi bakın bir zincir olan yerdeyim. İçine bir tane sık iğne yaptım. Bir, iki zincir çektim. Aynı yere bir tane daha sık iğne yaptım. Ve ilerleyeceğim böyle. Bu şekilde. Evet. Çok tatlı oluyor teyzeleri. Evet arkadaşlar, robamız bu şekilde hazır. 6 aydan 1 yaşa kadar olabilecek bir roba bu. Eğer ki bir 6 ay daha eklemek isterseniz bir tur daha trabzanlı ve sık iğneli sırasını yaparak bir 6 ay daha büyütebilirsiniz. Şimdi bakın örnekli yerlerimi söyleyeceğim size. 1, 2, 3, 4, 5. 5 örnek sırası yaptım. Üzerinin sık iğnesini de yaptıktan sonra tekrar örnek sırama başladım. Burada kolları bırakacağız. Bakın. Şöyle. Şimdi artırma yerine kadar gelip bundan sonraki sırada devam edeceğiz. Bakın şimdi burada bir ikinciyi yaptım. Şimdi burada hiç artırmam yok. Buranın içine bir iki tane trabzan yaptım. Şöyle bakın artış noktasının içinde. Aldım ipimi, kolu bıraktım. Burayı tuttum. Şimdi burada bir iki zincir çekip iki tane artırdım. İki zincir çektim ve öbür artış noktasının içine bir iki tane trabzanı yaptım. Bakın bu kol yeri gayet güzel. Şöyle. Şimdi burayı ayırdık ve aynı şekilde örneklerimi yaparak öbür ayrım yapacağım yere kadar gideceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci kolumuzu bırakacağız. Geldim buraya, artış noktasının içine bir iki tane trabzan yaptım. Bir iki zincir çekip ipimi aldım. Bakın. Şimdi öbür artış noktasına kolu bıraktıktan sonra yine iki tane. Burada aslında toplamda 3 örnek artırmış olduk. Bir iki tane burada, iki zincir, iki tane de burada. Toplamda 3 tane örneğimizi buraya eklemiş olduk ve bu da gayet iyi oldu. Ve şimdi bundan sonrasını aşağıya doğru ineceğiz. Hemen bitelim, zincir çektiğim yere kadar tekrar geleceğim. Şuraya kadar. Buralar yine hep aynı. Evet, koltuk altına doğru geldim. Bakın. Şimdi sık iğnelerini yapacağım. Bu aradaki iki zincire de iki tane sık iğne yapalım. Bakın şöyle batırdım. Bir. Şu da iki. İki zincirin üzerine iki tane sık iğne yaptım. Ve devam edeceğim.
Bundan sonrası örneğimizi kurup dümdüz aşağıya doğru ineceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle bir bakalım şimdi. Bakın. Zahmetsiz bir iş yapıyoruz bugün. Biyeleri de, ön biyeleri de bakın birbirinin üzerinde. Şöyle, hiç başka bir şey yapmayacağız. Ve böyle şimdi aşağıya doğru örerek büyüteceğiz. Bu yeleğimde aşağıya doğru, ya da şöyle söyleyeyim, toplam örnek sayısını söyleyeyim. Şuradan aşağıya doğru inerken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 örnek sırası yapmışım. Evet, 9 örnek sırası yaparak yapmışım. Şimdi bu ipimize göre değişebilir de biz bir 9 örnek yapalım aşağıya doğru. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, yeleğimin boyu tamam, şöyle göstereyim. Burada 10 örnek sırası yaptım. Bu ipim biraz daha ince gibiydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane örnek sırası yaptım. Ve bu bizim yeleğimiz 6 aydan 1 yaşa olacak ölçülerde oldu ve gayet kibar bir yelek oldu. Bir ipten de bu şekilde, yani yeleğime bir ip yetti. 300 metrelik bir ipti bu. Mesela buna bir ip yetmedi. Mesela aynı ölçülerde, bakın aynı boyda duruyorlar ve birazcık daha kalın bir ipti ve buna bir ip yetmedi. Ama bu yeleğimize bir ip yetti. İpinizi alırken ona göre alın, ama yine de metrajı önemli. Şimdi kenar tığlamasını göstereceğim. Bakın, sık iğne sırasını da yaptım ve ön yüzdeyim. Şimdi düzden sık iğne yaptığım sırayı ön yüz olarak yaptım. Şimdi bu mavi olduğu için şöyle bir tığlama yaptım bunda. Şöyle göstereyim, bakın şu şekilde bir tığlama yaptım. Bunun da rengi pembe olduğu için şu kolundaki yaptığım tığlamayı yapacağım. Onu da göstereceğim size. Hangisini isterseniz o şekilde tığlamayı yapabilirsiniz. Şimdi şuradan kenardan bir çıkış yaptım. Önce şu tığlamayı göstereceğim. Bunu örgünün ters yüzünden yapıyoruz. Bu tığlama şeklini tersten yaptığımızda düz yüze böyle kabarık olarak düşüyor. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın, birinciye batırdım. Buraya 3 defa sardım. Ama minik, bakın şöyle. Topladım ve bir zincir attım. Bir bıraktım, ikinciye bağladım. Hiç zincir çekmeden, bakın tığıma doladım. Battığım yerden 1, 2, 3. Topladım ve bağladım. Bir ikinciye sık iğne yaptım. Sık iğne yaptığım yere 3 defa sardım. Bakın. Ve bağladım. Bir bıraktım, ikinciye. Bakın, ön yüzden böyle kabarık tohum gibi düşüyor. Şimdi bunu da yapmak isterseniz bütün etrafını, kolları da dahil böyle tığlayabilirsiniz. Şimdi ben bunda mavi öyle yaptım. Bunu da böyle tığlayacağım. Şimdi 3 zincirle yukarıya çıkış yaptım. Düz yüzden yakaya doğru yukarıya çıkacağım. Bakın. Dibe batırdım. Buraya 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. Benim bir muzur kedim var. Tepelerde geziyor. Bakın, 3 tane yaptım. Şu sık iğne sıramız var ya. Trabzan sık iğne, trabzan sık iğne yapmıştık. Sık iğne sırama yine sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3 zincir ve bakın aynı yere 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Sık iğne sırasına yine bağladım. Bakın, sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir ve yine buraya 3 trabzan. 1, 2 ve 3. Sık iğne sırasına bağladım. 1, 2, 3.
Ve böyle şimdi yakaya kadar çıkacağım. Yakayı da nasıl yapacağımızı göstereceğim. Sadece sık iğne sıralarına batırıyorsun. Böyle. Evet, buraya yakaya geldiğimizde bakın şöyle. Şimdi aynı şekilde 3 zincirimi çektim. 3 trabzanı yaptım. Ve bakın önünden 1, 2, 3, dördüncüye bağlayacağım. Bakın şöyle gözüküyor bakın. Şuraya. 1, 2, 3. Aynı şekilde 3 trabzanımı yaptım. Bakın. Buradan şu dibindekinden saydım. 1, 2, 3, dördüncü. Gördünüz mü? Şöyle. 1, 2, 3. Dördüncülere batarak yakayı da böyle yapacağız ve aşağıya ineceğiz. Bakın. Yakayı da tamamladıktan sonra şimdi aşağıya doğru yine sık iğne sıralarına batarak, yalnız şurada 2 tane trabzan sıramız var ya, bunlara tek tek batalım. Hem aşağıya inişte üstü düzlemiş oluruz. Şöyle bak, şu trabzan sırasının arasından başlayacağım. Ve yine aynı 3 zincir 3 trabzan yaparak sık iğne sıralarına batırarak aşağıya doğru inelim. Bak, sadece sık iğne yaptığımız sıraya. O zaman gayet muntazam bir şekilde ilerliyor. Evet, şimdi de aşağıya doğru ineceğiz ve sonra eteklerini yapalım. Burayı da tamamlayalım. Evet, önde tamam. Bakın böyle. Şimdi eteklerini de bu tığlamadan yaparak bitireceğim. Hiç ipimi kopartmadan başladığım noktaya gideceğim. 1, 2, üçüncüye batırarak devam edeceğim. 3 zincir, 3 trabzan ve üçüncüye batarak ilerleyeceğiz. Bakın. Hep 3. 1, 2, 3 zincir. 3 trabzan sık iğnenin olduğu yere ve 1, 2, üçüncüye bağladım. 1, 2, 3. 3 trabzan ve 1, 2, üçüncüye bağladım. Evet. Evet, etekleri de bitti. Bakın böyle inci gibi düşüyor maşallah. Çok güzel oluyor. Kollarını da aynı tığlayacağız. Bakın bu 2 zincir çektiğim yer var ya. Tam bu 2 zincirin arasına tığımı taktım. İpimi bağladım. Şöyle. Ve şimdi buradan da başlayacağım yine. Hemen buradan başlayacağım yapmaya. 3 trabzanımı yapıp buradan bakın. Şöyle tuttuğumuzda şuraya bağlayalım. Şöyle. 1, 2, 3 zincir ve yine üçüncülere batarak dolaşalım etrafını. Başladığımız noktada da bitireceğiz. Evet, tığlayalım şimdi buraları da. Kollarımızı da bitirelim ve bakalım ne yaptık. Evet arkadaşlar, bakın kolları da böyle oldu ve yeleğimiz bitti. İpimi 2 kat yaparak zincir çektim. Ucuna şöyle bir tane püskül yaptım. Sonra öbür ucuna da burayı taktıktan sonra bir püskül daha yapacağım. Bakın ipim bu kadar kaldı. Yani bir püskül daha yaptığında tam bir ip yetmiş oldu. 300 metrelik. Şimdi şuradan bakın ilk trabzan sıramın arasından
geçirerek bağcığımı takacağım. 2-2 geçirebilirsiniz. 1-1 geçirebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Böyle. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videolarımı paylaşarak sosyal medyalarınızda, Pinterestlerinizde daha sonra izleye kaydederek videolarımın etkileşimini artırabilirsiniz. Sizlerin sayesinde izlenecek. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Şöyle. Bakın. Düğmeleri de istediğiniz gibi dikebilirsiniz. Şu şekilde ucuna da şuraya da püskülünü yapacağım. Bakın onu da göstereyim isterseniz. Şimdi pratik bir şekilde yapıyorum bunu da. İpi 2 kat yapıp şöyle ucuna bir bulayım bunun. Yok, ısrarla ucu burada. Bakın şimdi şöyle ipi 2 kat yaptım. Şu zinciri alın. Alttan şuradan tığımı taktım. Ve bakın ipimi 2 katından pompon yapmaktan daha pratik geldi bu bana. Bu ara bunları yapıyorum. Bakın şöyle uzattım. Tuttum şuradan elimle. Aynı yere bir daha batırdım. Uzattım. Tekrar uzattım. Böyle fazlasını kestim. Bakın. Buraya biriktirdim hepsini. İstediğiniz kalınlıkta sarıp devam edebilirsiniz. Bakın bir kere daha sarayım. İpim var. Ve şöyle bakın bu yeterli. Şurayı tuttum. Aşağıya doğru getirdim bu ucu. Şuradan kestim. Ve bütün iplerimi elimle aşağıya doğru çektim. Bakın şöyle. Şuradan sıkıca tuttum ve ipimi aldım. Bir kere sardım. Tekrar bir kere daha. Biraz aşağıya çekelim. Şöyle. Başka türlü biliyorsanız onu da yapabilirsiniz. Yani bu tamamen tercih. Hiç yapmayabilirsiniz de. Bağladım. Bakın hepsini topladım. Bir kere daha bağlayacağım. Şöyle. Evet bakın şöyle minik bir pompon yaptım. Hemen şurada bizim çöpümüz var ve istediğiniz yerinden boydan kesebilirsiniz. Şöyle fazlalıklarını kesip düzelteceğim. Evet güzellikler. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.